Hello, survivors. This is the final week of the Free Fire EU Pro League circuit for Season 4. Kodex'e 2 knock almayı başarıyor. Daha fazlasını da isteyecekler şimdi. Oze'den cevap geldi Afonso ile birlikte ama onu odaklı bir şekilde oynadığını da görüyoruz şimdi. Yerinin bombaları inanılmaz etkili. 20 teams are fighting over 35,000 euros, a chance to get directly invited to the Free Fire World Series, and of course, glory. Let's take a look at which teams managed to advance directly to the grand finals and who will be fighting it out next week in the play-ins. Bakalım Apos. Bir Bir hayli de aşağı azalttı. atlamak zorunda kalacaklar. Orada ne olacak o çok önemli. Kesinlikle. Neves de alandan büyük hasar alacak şimdi. Oradaki killleri alalım. Onlar aşağıda bizi bekliyor olacaklar. Apos da düştü artık. Ve temsilcimizin bu şekilde veda ettiğini görüyoruz ikinci olarak. Apa inanılmaz puanları da çekiyor şu anda. Darkness'ı adeta silip süpürdüler Boris. Vexorar'la birlikte son ikiye kaldılar. Bu takım bu puanı mı alacak yoksa? Son sıradaki Papa kaldı sadece değil mi? Evet, Papa kaldı yalnızca. Çevir bir oyun sergileyecekler ve Vexorar deleniyor. Nasıl Boris, nasıl? 20. takım geliyor. İki kişiyle birlikte Crystal'ın bombasıyla Silva düşüyor şimdi. Boris'e girecek, buraya dikkat etmemiz lazım. Şu kişiyle devam ediyoruz ama 2 knock birden aldık artık. Sona doğru ilerliyoruz. Tropas Elite de gitti. Bu yaponla doğru koşacağız. Boris Fespe'yi var kez Assassin'si İşte deliyor ve bu harika be. bir oyun. İşte bu. Crystal'ın 4 oyuncuyu birden alması Boris yok mu? Ya yok. Hepsi sudayken avlamaz mı? Ne suyu? Ne suyu? Üzerine koşuyorlar şu anda. Crystal şu bir şu iki demek istiyorum içimden. Hepsini birer birer düşünmesini hayal ediyorum ama maalesef sona kalan oyuncumuz da. We had some very exciting moments on day number 1, but two of the teams that were looking to break directly into the grand final and maximize their points, Vaysara and Assassins, managed to top the tables at the end of the day. That said, the Fast Pay Wildcats, Grow Up Esports, Tropa Elite, and Darkness GG were all within 7 points of second place, so it was an incredibly tight, very competitive day. After day number 1, Vastamundo could no longer be reasonably caught, but the Assassins were still within striking distance of Grow Up Esports, and Vaysara and Ray Esports might have been eyeing up both the Wildcats and Darkness GG if they had exceptional days on the final day. So there was a lot to play for going into Sunday. Cereyd'in canı çok az. Nerede olduğunu göremiyorlar. Kuşun hemen arkasında olduğunu biliyorlar ama fark eder mi bir yandan? hiç fark etmez. Buradan çıkması artık imkansız. Cereyd'i bakalım ilk hasarını vermeyi başardı ama G3 için ilk bu puanı geliyor. Sikleri Luka'nın yakın mesafede yaptığı inanılmaz işler. Geldi. Ballı oluyor. Diğer tarafta tek başına bir dream var. Artık eğlenmeye başladı yani oyunun bu aşamasında Evet, bile eğlenmeye devam eden bir Fastomunda var ve bu rahatlıkla birlikte onlar bu puanını yine yeniden buldu. Evet. Çok iyi yaptı. Oyuncu beklemedi. Çok Çok iyi iyi yaptı. oynadı. Bu şekilde kaldırdı ama artık Borz'un ellerinde takımın kaderi. Borz neler yapacak teşhiyle birlikte. Modzin de alana düşecekler. Çok şanssız anlar Reyes Sport adına ve Best Smile. İnanılmaz bir bomba var. Ortalar da fark etmeyecek. Aynen öyle Boris. Son anları artık Blazer. Naklı olan isimlerden olacak Nunes. Naklanıyor Blazer. İnanılmaz bombalar atmaya devam ediyordu yakın mesafede de. Reverb Bir daha naklamayı başardı. Yalnızca Reverb hayatta. Reverb'ün de düşmesi Vastomundu'nun burada bir bu puanı daha aldığı anlamına geliyor. Some teams had already played all of their league circuit matches, but there were some that were still 4 matches short of completion, so their performance would make or break everything. The very first Booyah from G3 in the entirety of the league circuit announced their intention to stay at the sharp end. Two Vastamundo Booyahs, however, cemented their space on the top of the leaderboard, and Bad Smile put in a win for dessert, which was much needed to make sure that they had zero chance of staying in the bottom 2. As the dust settled then, we have Vastamundo on top, but the Assassins, qualifying through the Amateur Championship, finished an extremely impressive second overall. Grow Up Esports, Vaysara, Darkness GG, and Ray Esports will progress directly to the grand finals,
with the fast-pay Wildcats being the first team to narrowly miss out. Looking at the lower half of the table, unfortunately it was time to say goodbye to Overpower and Run or Die, the bottom two teams who would not be featured in the play-ins or the grand finals. However, we look forward to seeing them back in action next season. The play-ins will be on Sunday at 3 o'clock in the afternoon CET, the 13th of March, and that will be played over 6 games. 1 week after that, on the 20th of March, we will then have the grand finals, where we will be playing over 9 games instead of 4 or 6. And it really does all come down to that. So that's it for everything in week number 5 and the final week of the league circuit. I'm Jorisar, and I invite you to join us for the play-ins that are happening next weekend on Sunday the 13th of March at 3 o'clock Central European Time. See you there.